Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir değerli metallere bakalım. Hafta başında bir iki gün tatil yaptım ama kaldığımız yerden analizlere devam edeceğiz. Şimdi öncelikle gümüşle başlayacağım. Gümüşte 33.66-33 bölgesini takip ediyorduk. Bu bölgeden satışların derinleştiğini görüyoruz. Burada hatırlarsanız iki bölgeden bahsetmiştim. 31.90, aşağıda da 31.25 bölgesi. Şu an için 31.25 altını fiyatlıyoruz. Bugünün kapanışı oldukça önemli olacak. 31.25 altında kapanışlar alacak olursak şu son tepeleri oluşturan alımların başladığı o destek bölgesini de kırdığımız bir süreç takip etmiş olacağız. Dolayısıyla burada talepten daha güçlü arzın geldiği bir süreç yaşanmış olacak. Yukarıda tekrar 31.91, 31.92 üstünde hareketler almadığımız sürece burada ne yazık ki düşen tepeler, düşen dipleri getirecek mi bunu takip edeceğiz. 28.74'lere kadar minimum satışların devamı beklenir. O nedenle günlük grafiklerden baktığımızda görünüm oldukça bozulmuş durumda. Daha büyük resimden hatırlayacak olursak şu yatay bandı takip ediyorduk. 28.70'lerin de kırılmasıyla birlikte 26-26.5'lara doğru satışların derinleşme riski var. O yüzden temkinli olup risk azaltmak çok sağlıklı olacaktır bu süreçte. Bu noktada da gümüşün düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde şu düşüş sürecini bakın takip ediyoruz. 31.25 altına inmiş durumdayız. %50 seviyesinden şu an için destek almaya çalışıyor. 28.70'lerden başlayan yükselişin %50 düzeltmesini yapmış durumdayız. Bu bölgenin de kırılmasıyla birlikte bizim için önemli olacak olan seviye 30.40 olacak. Bu 30.40 desteği kırılacak olursa 28.70'lerden başlayan yükselişin maksimum düzeltmesinden daha sert satışların geldiğini söyleyeceğiz ve tekrar 28.70'leri takip ediyor olacağız. Burada tabii gene bugün için bu 31.25 altında kalıcı oluyor muyuz? Bu çok önemli olacak. Burada 31.50-31.65 bölgesi karşımıza çıkıyor. Bu bölgenin geçilmesi bir tepkinin geldiğini bize gösterir. Ve yukarıda 32.54, 32.35'lere kadar olan yükselişler de bir tepki olarak kalacaktır. Tekrar satışa dönme riski taşır. Kısacası burada 32.55 üstüne atmadığımız sürece düşüşün devamını bekleyeceğiz. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında 2850 bugün için çok kritik olacak. 2850'nin kırılması bir düzeltme sürecine girildiğini bize gösterir. 2024 Mart ayında oluşan tepe bölgesinin direnci destek olarak çalışacak mı? Bunu takip etmemiz gerekir. 2850 kırılacak olursa bu da 2790-2770'leri bize gösteriyor. Burada maksimum düzeltme sınırı olarak takip etmemiz gereken seviye ise 2697-2672 bölgesi olacak. Bu bölge korunduğu sürece 2500'lerden başlayan yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Ancak 2672 altında, ons altında da görünüm bozulmaya başlayacak. Ons altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde en son hatırlarsanız şu tepedeki yatay banttan bahsediyordum. 2954-2918 bölgesi. Burada 2918'in kırıldığı ve sonrasında direnç olarak çalıştığı bir süreç takip ettik. Ve sonrasında gelen satışlarla da bakın burada bir çanak formasyonu tamamlanmış durumda. Bunun da hedefi olarak aşağıda 2800'ü takip edeceğiz. Bu aynı zamanda 2580'lerden gelen yükselişin minimum düzeltme sınırını bize gösterecek 2817-2803. Şimdi bu açıdan da baktığımızda hem formasyon hedefi hem minimum düzeltme sınırımız 2800'ün oldukça önemli olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu bölge kırılacak olursa düzeltmenin bir miktar daha derinleşmesini bekleriz ve 2720-2715'lere kadar satışlar devam edebilir. Ancak bugün için düşük zaman dilimlerinde de bir düzeltmenin başladığını söyleyebilmemiz için 2862'nin kırılması gerekiyor. Bu aynı zamanda bakın geçmişte şurada oluşan yatay bandında destek bölgesi. Bu bölge korunduğu sürece sorun yok ancak 2862 altında satışların derinleşme ihtimalini lütfen unutmayalım. Buradan platine geçecek olursak platinde de 900'den başlayan yükselişin şu an için bir düzeltmesini yapıyoruz. Burada aşağıda takip etmemiz gereken destek bölgesi 943-933
933 bölgesi olacak. 933'ün kırılmasıyla düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini söyleriz. Ve ne yazık ki bakın burada da düşen tepeler düşen dipleri getirebilir ve 900'lerin de kırıldığı bir süreç takip ederiz. Böyle bir durumda da şu yatay bantta oluşan aslında üçgen hareketinin gene destek bölgesi gündeme gelecek. Fakat burada şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın platinde altın ve gümüşteki o yükseliş sürecini yaşamadık. Bu Ukrayna-Rusya savaşından dolayı platinin baskılandığı bir süreç yaşandı. Dolayısıyla burada olası bu tarz düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünürüm. En azından kendi portföyümde bu şekilde hareket edeceğim. Sonuçta özellikle platin özelinde 2011 yılında platinin ve altının fiyatlarının eşitlendiği bir süreci yaşadık ve şu an altın 3000 dolarlara dayanmışken 2800 dolarları fiyatlarken platinde 949 dolarda olduğumuzu görüyoruz. Tekrar bu fiyat eşitlenmesi olur mu olmaz mı bunu bilemeyiz. Ancak platinin baskılandığı ve ilerleyen süreçte oldukça yüksek bir potansiyelin olduğunu söyleyebilirim platin için. En azından altındaki o yüksek seviyelerde risk almaktansa platinde risk almanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Buradan platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu yükseliş sürecinin düzeltmesinden daha güçlü satışların geldiği bir süreci takip ediyoruz. Burada bugün için 949 desteği oldukça önemli olacak. Bu bir ara destek bölgesidir aslında. Bu bölge çalışacak olursa tekrar bir yükseliş süreci takip edilebilir. Bunun için de yukarıda 960'ın geçilmesi gerekiyor. 960 geçildiğinde burada maksimum tepki sınırımıza baktığımızda 986'ya doğru olan yükselişler tepki olarak kalacaktır. 986'nın geçilmesi tepkiden daha güçlü alımların geldiğini bize gösterir ve tekrar 1010'lara doğru hareketin devamı beklenebilir. Ancak bugün için 949 altında kalıcı oluyor muyuz? Bunu takip edeceğiz. Bu bölgenin kırılması durumunda da 933 burada kritik bir bölge. Şu son talebin geldiği destek bölgesi. Eğer bu bölgenin de altına iniyorsak o büyük resimdeki üçgenin destek bölgesine doğru satışların devamı beklenir. Yukarıda da 960 önemli direnç bölgemiz. Şimdi buradan paladyuma geçecek olursak paladyumda 800 dolarlardan başlayan yükseliş 1250 dolardan tekrar satışa döndü. Burada büyük resimden baktığımızda şu yatay bandın fiyatlamasının devam ettiğini söyleyebiliyoruz. Burada 1250 dolardan başlayan düşüşün %50 tepkisini verdik ve ne yazık ki tekrar satışa döndüğümüz bir süreç takip ediyoruz. Bu satışların aşağıda 890 altına inmesi tekrar 800 dolarların gündeme geleceğini yani şu yatay bandın desteğini çalıştıracağı bir süreci gösterir. Bu bölgede arzın talebe döndüğünü görüyorsak tekrar alıcı olabiliriz. En azından şu yatay bandı fiyatlamak adına alımlar denenebilir. Yalnız o günler geldiğinde tabii düşük zaman dilimlerindeki analizlere odaklanıp yakın stoplu işlemlerimize yön vermek doğru olacaktır. Buradan paladyumun düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde 970'in kırılmasıyla birlikte burada satışların derinleştiği ve bu 950-940 bölgesindeki maksimum düzeltme sınırımızın da kırıldığı bir süreci takip ettik. Artık 890'lara kadar yani bir önceki dip bölgesine kadar ulaştığını söyleyebiliriz. Burada şu an için tepkileri takip edeceğiz. 930 üstü hareketler tepkinin başladığını bize gösterir. Fakat 980'e kadar olan yükselişlerde tepki olarak kalacaktır. Tekrar satış alma riski taşır. Dolayısıyla burada 930 üstü hareketlerde kademeli alımlar yapılabilir. Ancak şunu unutmayalım bakın burada mutlaka 885 altın stoplu işlem yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla olası dönüşlerde şu arada uğrayacağımız zararı hesaplamadan lütfen işlemlere girmeyelim. Sonuçta 800 dolar düşüş riski var paladyumda. Son olarak Brent petrole de bakalım. Brent petrolde de hatırlarsanız şu yatay bandı takip ediyorduk. Aşağıda 73.88 desteği önemli olacaktı. Kırıldığı süreci takip ettik. Sonrasında gelen alımlar kırılan desteğin direnç olarak çalıştığı bir süreci gösteriyor. Ve 72 dolar hatta aşağıda 70-69'lara kadar şu an düşüşün devamı beklenir. Burada tekrar alıcıların güçlendiğini söyleyebilmemiz için 72.36 dibi sabit kaldığı sürece 74.66'nın geçildiğini görmemiz gerekiyor.
gerekir. Bu tarz bir kırılım tepkinin geldiğini bize gösterecek ve 78.50'ye kadar yaşanan yükselişler tepki olarak kalacaktır ve tekrar satış alma riski taşır. 78.50 üstü hareketlerde tepkiden daha güçlü alımların geldiğini gösterecek ve 82.5'ların önü açılacaktır. Ancak tabi öncelikle yukarıda 74.66 geçiliyor mu bunu takip ediyor olacağız. Evet, değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.